Arkadaşlar merhaba, bu videoda Martı motor kiralayacağız. Martı motorun yanına geldik hemen. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Kullanımından bahsedeyim biraz. Hem de bir yandan göstereceğim. Öncelikle uygulamadan bulduktan sonra QR kodu okutuyoruz. Uyarıları onayladıktan sonra bunları detaylıca anlatacağım. Kullanım başlıyor. Şimdi arka tarafta verdiği kask var. Normalde bunların içinde bone oluyor. Ama ben kendi kaskımı kullanacağım. İçinden de bone çıkmadı. Bunu iyice kapatmak gerekiyor. Şimdi GoPro koydum kameranın önüne. Kendi kaskımı takıp detaylarda görüşürüz. Evet, şimdi sürüşe geçiyoruz. Öncelikle aynaları kesinlikle ayarlamanızı tavsiye ederim. Ayaklığı kapattıktan sonra motorlardan bahsedecek olursak yani geçiyor. Evet, Martı motoru kiralamak için öncelikle bilmeniz gereken şeyler var. Eğer ilk defa kiralıyorsanız Martı'ya üyelik açtığınızda Martı scooter'ları normal kullanabiliyorsunuz ama motor olanı kullanacaksanız araba ehliyetine ihtiyacınız var. Sisteme ehliyeti kaydettikten hemen sonra yani ben kaydettim, 5 dakika sonra onay geldi. Onaylandıktan sonra motoru kullanmaya başlıyorsunuz. İlk uygulamada alırken göstermiştim size. Kask takacağım, kaldırıma fark etmeyeceğim gibi uyarılar var. İşte tekerlekleri kontrol edeceğim diye. Olur da mesela bindiniz, Martı motorun tekeri patlak çıktı, bir şey oldu. Zaten kiraladığınız anda geri bırakırsanız sizden ücret almıyor. Şu anda kampanya var sanırım, açılış ücreti almıyor. Normalde yanlış hatırlamıyorsam 3 lira 69 kuruş bir açılış ücreti vardı. Dakikasında da 2.69 diye hatırlıyorum. Şöyle bakarsak TikTok araç kiralama aslında daha uyguna geliyor. Go Sharing var. Go Sharing'de sadece Avrupa yakasında kiralanabilen motor, kullan bırak motor firması. Ama şöyle baktığımız zaman yani Go'nun motorları ve teknolojisi Martı'ya göre çok daha iyi. Ama Martı'nın her yerde olması bir avantaj. Ben mesela neden kullanıyorum bunu? Hem size göstermek için hem de hava güzel. Kaskı bir takıp çekim yapmak istedim hem de. Şimdi motorun elektrikli olmasından bahsedeyim size. Elektrikli olduğu için çok sessiz çalışıyor. Şimdi bu bir avantaj değil. Çünkü zaten fark edilmeyen motorların birçok şekilde hani sıkıştırılmasına sebep oluyor. Ben de bunu yaşadım her kiraladığımda. Ben hoşuma giden yanlarından bahsedeyim. Martı bu teknolojiyi scooterla başlatıp işte motosikletle, bunun küçük motosikletiyle şimdi de arabayı denemeye başlamış hafif hafif. Bunları yaptığı için çok hoşuma gidiyor. İstanbul'la öncelikli olarak başlıyor. Şimdi hiç kullanmayı bilmeyen biri motoru çok rahat bir şekilde kullanabilir ama sadece öncesinde birazcık dikkatli olması yetiyor. Dörtlüğümüz var, kornamız var iki tarafta. Sürüşü aktif etmek için kornaya bir kere basmanız gerekiyor. Ondan sonra ayaklığı indirip sürüşü başlatabiliyorsunuz. İşte burada askılık var, kırık. Genelde aynalar biraz yumuşak ama bu motorda gayet iyi.
Rüzgarda hızlı gidince dönüyor. Şu anda %70 bataryası falan var. Sokak aralarında gitmek için gayet iyi. Yani şu gazı açıyorum. 28, 34. Yani maksimum hızı 45 kilometre falan olması gerekiyor benim bildiğim. Kasislerden geçerken yani bir normal scooter tadında bir motor. Kullanmak için iki kişi bayır yukarı çıkarken mesela çok hani yavaşlamasına rağmen çıkıyor. Çok dik bir bayır var mesela bizim evin orada. Ondan da çıkabiliyor. Hafta sonları keyifli bir şekilde motor kullanmak istiyorsanız ya da işte motorunuz yoksa kiralayıp kullanabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Tabii bu motor ehliyetiniz yoksa bunu yapabilirsiniz. Motor ehliyetiniz varsa şunu da yapabilirsiniz. Hani bir Vespa kiralasanız günlük bundan daha ucuza gelebilir çünkü kullanımınıza bağlı. Çünkü atıyorum Kadıköy'den çıkıp Caddebostan'a gittiğiniz zaman ortalama 40 lira 40 dakika falan sürüyor. O da 100 lirayı geçiyor. 100 lira da hani sadece bir yarım saat 40 dakikalık bir sürüş için biraz pahalı aslında. Ama GoSharing'ler bundan daha da pahalıya geliyor. Ya aslında çok keyifli. İki kişi de taşıyabildiği için Martı motor kullanacağınız Martı scooter kullanacağınız yerde Martı motoru kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü Martı motorun kullanımı çok rahat. Ben aşırı beğeniyorum. Yani gerçekten rahat. Tavsiye ederim. Şöyle de kornası var. Martı motorların size nasıl şarj edildiğinden ya da kim getiriyor ondan bahsedeyim. Bunu çok merak etmiştim. Zamanında bir gün denk geldim. Bir tane kamyon içinde yeni martıları Söğütlü Çeşme durağının orada bir sürü var. Bütün martıları topluyor, şarjı bitenleri yeni martıları koyup gidiyor. Bir de martının kiralaması olan küçük arabalar geliyor elektrikli. Onlar gelip bataryasını değiştirip gidiyorlar. Altından hemen 2 saniyede çok hızlı bir şekilde değiştirip dolu bataryayı bırakıp gidiyorlar. Sokak aralarında işte hafta sonları Martı'yı kullanırken çok keyif alıyorum. Evet, videonun sonuna doğru geldik. Hız olarak baktığımda caddede en fazla 44 kilometreyi gördü. Martı'yı kullanmak isteyen ya da sormak istediğiniz herhangi başka bir şey varsa lütfen yorumların altında belirtmeyi unutmayın. Bu farklı bir konsepte bir videoydu ama eğer merak ediyorsanız mutlaka yazın. Eğer abone olursanız da bu videoların devamı gelmesi için bana destek olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videonun sonuna sadece Martı motor nasıl kapatılır onu göstereceğim. Mutlaka motoru kaldırıma park etmemeye özen gösterin. Çünkü ceza yazılma olasılığınız çok yüksek. Ceza yazılmasın istiyorsanız motoru iki arabanın arasına park etmeye çalışın. Hemen ben şurada diğer Martı var. Onun yanına şöyle park ediyorum. Martıyı kapatırken de şurada bir küçük ayağı var. İster bunu park edebilirsiniz ya da buradaki ayağı park edebilirsiniz. Şimdi kapanışı çekelim. Ne kadar tutmuş? Ne kadar tutmuş hemen ona bakalım. Şimdi buradan Martı uygulamasına girdikten sonra 24 dakikalık bir kullanımda
Martı mopedi kaldırıma park etmedim. Martı mopedi kaldırıma park ettiğim durumda 100 TL ceza işlem uygulanacaktır ama bu ceza işlemi biri şikayet ettiğinde yiyorsunuz. Şimdi motorun fotoğrafını çektikten sonra ödemeyi çekiyor. Yani 11 lirası vergi gelmiş, 12 lirası. 65 lira yolculuk ücreti ve toplamda 75 TL'lik bir ücreti var. Fazla mı? Aşırı fazla bence ama yine de keyfe keder sürülebilir. Hafta sonu hava çok güzeldi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.